Herkese merhaba. Güzel bir elbise dikiyoruz aslında. Kesim videosunu paylaşmıştım bunun. Omuzlarını birleştirdim. Elbisemizin modeli şöyle önden büzgülü. Kollarda da yani yakadan büzgülü. Kollarda da şöyle bir plikaşelerimiz var. Büzgü de yapabiliriz. Plikaşe de yapabiliriz. Ben kumaş özelliğinden dolayı şöyle bir plikaşe modeli tercih ettim. Gözüküyor mu? Tersine geçtim kameramın göstermek için. Şimdi kol takma aşamasında olacağız bunun. Kol takarken neye dikkat edeceğiz? Bu aşamaya kadar ne yaptık? Omuz dikişlerini diktik. Omuz dikişlerini diktikten sonra kolu takmadan önce yakayı şöyle göstereyim. Pardon. Yakayı çalıştım. Şimdi kolları takacağım. Kol takarken kol kalıbında hangi kalıp dergisinden alırsanız alın, hangi hani modelistin kalıplarını alırsanız alın, o kalıpların üzerinde mutlaka kol birleştirme, kol takma yerimiz şurada. Görüyor musunuz? Bir saniye gösteriyorum. Ben sabunla işaretledim. Gördüğünüz gibi bu işaret vardır. Kol ortamız vardır. Aynı işarette kolumuzun şurasında vardır. Sabunla işaretledim. Kalıplar üzerinde de böyle. Burada da kol ortasında var. Şimdi ne yapacağız? Gördüğümüzden emin olmak istiyorum. Gördüğünüzden. Kol ortasını kol ortasına. Kol birleştirme yerine kol birleştirme yerine, kol alt dikişlerini kol alt dikişlerine denk getireceğim. Yani şu işaret şununla kol ortası, bununla kol altları da onunla denk gelecek şekilde takacağım. Eğer bu kol çalışmalarında daha önce söylediğim gibi ilk önce işaretleri denk getirirseniz, kol takarken 4 işaretimiz var. Kol ortası, kol birleştirme yeri, ön kol bitişi, arka kol bitişi. Eğer biraz yani kendinize bu konuda da güvenmiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Arka kola da kalıplar üzerine bir işaret alıp kol birleştirme yeri koyabilirsiniz. Kendi modelistlik kalıplarımızda onu zaten mutlaka koymuş oluyoruz. Şimdi kumaşın yüzüne bakacak şekilde kolu elime alıyorum ve kolu takıyorum. İlk önce kol ortasını, iğnelerimi de alayım. Kol ortasını birleştiriyorum. İşaretim işarete denk gelecek şekilde. Ve bilmeniz gereken bir şey var kol takımlarında. Yuvarlak haplı yerlere genelde biz iğneleri dik takarız. Rahat dönüş sağlasın diye. Şöyle şu işarete getiriyorum. Bakın mutlaka. Hani şunu yapmayacaksınız. Kolu buradan takmaya başlayıp da arkaya doğru gitmeyeceksiniz. Veya arkadan başlayıp da öne doğru gitmeyeceksiniz. Size kamerada gösterebilmek için elim biraz şu an ters geldi. Ama dikine takmaya çalışıyorum iğnemi. Bakın kol ortasını taktım. Kol birleştirme yerini taktım. Şimdi kol altını taktım. Dönüyorum. Buradan şu arka kola takacağım. Elimle bakın döndürerek. Şöyle kolu alarak şuradan birleştiriyorum. Şekline göre aldım, tekrar iğnemi aldım ve dikine taktım. Niye dikine takıyorduk? Yuvarlak dönüşlerin rahat olması için. Şimdi ben bunu elimle tekrar şöyle bakın. Elime dikkat edin takarken. Elimin yaptığı hareketleri izleyin. Daha çok. Çünkü genelde kollar takılırken ya şöyle çok gerdiriliyor ya çok büzülüyor ve denk gelmiyor. Ama yuvarlağı kol oyuntusuna şöyle elimle tutuyorum. Yerleştiriyorum. Şöyle bir silkeliyorum. Denk getiriyorum. Denk getiriyorum çünkü dikiş paylarını kolda da bedende de aynı verdim. Şunu denk getiriyorum. Takıyorum. Bakın ne bir eksik ne bir fazla kolum tabiri caiz ise cuk diye oturmuş oldu. Burasını taktım, arka tarafı geliyorum buraya. Şuradan takmıştım zaten. Elimle şöyle tekrar bir yerleştireyim. Az önce elim dönmedi orada kameradan dolayı. Şunu takıyorum. Tekrar elimle şu hareketi inşallah görüyorsunuz. Böyle dikine takıyorum. Elbisenin bitmiş halini de paylaşacağım. Daha sonradan kol dikimlerini de paylaşacağım.
Biraz yoğun bir günümüz, fırsat buldukça paylaşacağım. Şimdi sıra geldi diğer kolumuzu takmaya. Evet, kolumuzu taktık. Acemiler için teyel öneriyorum. Acemi olmayanlar için direkt makinede çekebilirsiniz. Yuvarlak takmamızın nedenini söylemiştim. Yuvarlak yerleri rahat döndürmek için yuvarlak takıyoruz. Ama ben genellikle de artık geleneksel hale gelmiş veya elim alışmış diyelim. İğnelerimi genelde yatay takarım. Şöyle kol takımını görüyorsunuz. Daha sonra burayı şimdi makine çekeceğiz. Makine çektikten sonra ütümüzü yapacağız. Ütümüzü yaptıktan sonra kol alt dikişini birleştireceğiz hanımlar. Kolun makinesini çektik. İşaretlerimiz denk geldi. Kol üstü, kol ortası dikişi denk geldi. Şimdi elbisemize ne yapacağız? Şöyle gösteriyorum. Güzel video çekerken tripodtan çıkarıp elime almakta huyumdur biliyorsunuz. Şöyle bir elbisenin genel halini size göstermek istediğim için sığmıyorum masalara, şeylere. Tripodumu da çekeyim. Şöyle şimdi kol altından, kol alt dikişinden birleştirip elbisemizin birleşmesini yapacağız. Kolumuzda bir şöyle model uygulamamız vardı. Daha doğrusu aslında kol ağzı büzgülü ve uzun bir kol ağzı. Ama desenden gözüküyor mu bilmiyorum. Ben kumaş özelliğimden ve desenin kendini çok saklamasından dolayı plikaşeler yaptım. Video çekip duruyorum ama elbisemin kalıbından bahsetmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kumaşım az bir kumaştı. Bir elbiseye yetecek gibi bir kumaş değildi. Her minik parçasını değerlendirmek zorunda kaldım. Mesela normalde arkada şu kenardaki şu dikişler, yani kumaşın şu dokuma yerini ben almam. Kumaştan kesip çıkarır ve atarız genelde, ama kumaşımızı değerlendirmem için bunu böyle yapmam gerekti. Yakada elde biye ile çevirme yaptım. Şöyle şekline göre. Evet, elbiseler özel sayısından 2021-03 Best of elbiseler, hobi elbiseler, artık ne derseniz. Bu dergiden çok kestik. Çok elbise diktik. Elbisemiz aslında şu. Bu dergiyi aldığım ilk günden beri elbisede gözüm var. Hatta notlar bile almışım. Elbise boyu paylı 90 santimden kesilecek. İşte şunları yapmışım falan. Bir türlü kesmek nasip olmamıştı bana. Ben belini büzgüsüz yapacağım. Çünkü belde büzgü bende olmuyor benim vücut özelliğimden dolayı. Bunu bir kursiyerim kızına yaptı. 36 bedenden, henüz daha bitiremedi. Beline tünel diktik. Aynı tünelden şöyle bir biye geçireceğiz ve bu şekilde kullanacağız. Bir de ben gene kumaşım yetmediği için ve biraz yazlık bir şey istediğim için kısa kollu yapacağım. Kol altına da şöyle bant yapacağım ama bantların bağcıkları olmayacak. Belki aynı yakada yaptığım şu işlemin aynısını kolda yapmayı düşünüyorum. Kol için biye parçalarımı hazırladım. Böyle minik minik kumaşımı artık yaptıra ortaya bir elbise çıkarmaya çalışıyorum. Şuradaki işaretimi de göstereyim. Kol üstündeki işaretimi de göstereyim. Denk geldi. Sıra geldi şimdi kol alt dikişlerimizi yapmaya. Evet. Şimdi de her videomun başlangıcında evet diyorsam bilin ki videoyu kesmişim. Buradan birleştirmişim demek oluyor o. Ona bir türlü alışamadım. Bir de atölyedeyken videoyu çekmek için kumaşın kenar temizliklerini yapmadım. Overlocklarını yani. Size video çekmek için şöyle şurayı birleştirdim. Kol ağzını birleştiriyorum. Bu videoyu YouTube için çekiyorum aslında ama tripodum bana sorun çıkardı. Yatay olarak yerleştiremedim telefonumu. O yüzden dikey çekiyorum. Dikey çektiğim için de aslında YouTube formatına uygun bir video olmamakla birlikte sizin benim bu özelliğimi artık kanıksamış olduğunuzu da düşünüyorum. Tekrar şöyle katı elimde, elimin hareketlerine dikkat edin yerleştirirken. Bunlar biraz daha zamanla, tecrübeyle, yıllarla elde edilmiş şeylerdir. Yine burada bir püf noktası vermek istiyorum. Bu tip şeylerde mesela bazen kişi ne yapıyor? Bunu alıyor, oturuyor veya oturduğu yerden bunu böyle topluyor kucağına.
kucağında böyle havada iğnelemeye çalışıyor. İğnelemeye çalışıyor. Sonra da kaymalar oluyor, büzüşmeler oluyor ve dikişimiz güzel gözükmüyor. Biz ne yaparsak yapalım şu alışkanlığı kazanacaksınız hanımlar. Kazanmanız gerekiyor. Masanın üzerinde veya yerde veya sehpanın üzerinde neredeyse şöyle bütününü görerek iğnelememiz gerekiyor. Biraz yavaş iğneliyorum şu an görmeniz için. Burada şöyle de yapabilirsiniz belki ama dediğim gibi az önce de kursiyerimle konuştuk. Bu bir disiplin işidir. Kumaşın bütününü tutuyor bakın iğne aynı zamanda kaymasını da önlüyor. Dikerken dikine dikine yerleştirmekte fayda var. Ne diyorduk? Kucağımıza almayacağız. Havalara getirip böyle havalarda iğnelemeyeceğiz. Kumaşımızı sereceğiz. Gördükten sonra ne yaptım burada? İlk önce kol altını birleştirdim. Kol ağzını birleştirdim ve kumaşımı göre göre iğneledim. Buraya geliyorum şimdi. Ve dikişimi kontrol ediyor. Kameramı kontrol ettim. Tekrar serdim. Bakın masanın üzerinde görmeye çalışıyorum. Ve ayakta olun. Ayakta olun. Ürününüze, işinize yukarıdan bakın. Yani oturduğunuz yerden değil. Özellikle iğnelerken, teyellerken oturun. El dikişlerini yaparken oturun. Ama kumaş keserken veya kalıp yerleştirirken dikişi dikişine denk getiriyorum. Şu dikişi ve şu dikişi ikiye açarak iğneliyorum. Şuradan gördüm. Yani dikine taktım. Tekrar getiriyorum. Bakın şöyle görüyorum, bir aksilik, gediklik var mı? Bombelenme var mı? Taşma var mı? Eksik bir yer var mı? Kontrol ettikten sonra kol altımı da iğneliyorum. Daha sonra ne yapacağız? Bunun makinesini çekeceğiz. Makine çektiğimiz yere ara ütüsü dediğimiz ilk önce makine dikişinin üzerinden, daha sonra dikişleri ikiye açarak tersinden ve yüzünden bir kez ütüleyeceğiz. Ara ütüsü dikişte çok önemlidir. Hadi bitireyim de kolla beraber ütülerim. Hadi yapayım da etek ucuyla beraber ütülerim değil. Yani eğer işinizin düzgün çıkmasını istiyorsanız, tasarım elbiseler gibi gözükmesini istiyorsanız ütülemenin önemini çok fazla vurgularım biliyorsunuz. Hem terzinin ayıbını da ütü örter. Elimizin altında ütü olacak. Toplu iğnelerimiz olacak, gerekiyorsa. Evet, şimdi ben bunu makineye götürüp dikeceğim. Ama siz söylediğim gibi dikişe eğer yeni başladıysanız ilk etapta şuraya bir tel almanızı öneririm. Ya da daha sık iğnelemenizi öneririm. Şimdi sıra buranın makinesinin çekilmesinde, ütülenmesinde, dikişinin açılarak ütülenmesinde. Elbisemin yan dikişlerine yaptım. Yaka görüntüsü şu. Kol görüntüsü bu. Yan dikişler bitti. Şurada bak bir şey olmuş, gördünüz mü? Videoyu çekerken burası tekrar dikilecek, düzeltilecek. Yani bunun uzman olmakla, öğretmen olmakla, şununla bununla ilgisi aslında çok olmuyor. Şöyle olmuyor. Bazen makina bize azizlik yapabiliyor. Bazen bir şey olabiliyor. Şurada işte o sıkıntıyı yaşamamışken şu dikişte şurada yaşamamışız. Orada bir işlem olmuş. Şimdi orayı hemen düzelteceğiz. Orada bir şey olmuş yani. Hemen bu kolda kontrol ediyorum var mı diye. Evet, kavisli yerlerde kumaştan kaynaklanıyor herhalde. Kumaşımdan da bahsetmek istiyorum. Bu kumaş bana bir arkadaşımın hediyesi, sağ olsun. Kendisinde sandığında ya da işte eskiden elinde olan kumaşlardan biriymiş. Kendisi de dikiş diken biri olmasına rağmen bu kumaş dedi senin olsun dedi. Hatırlıyor musunuz? Yeni yılda kapıma asıp gitmişti. Noel anne diye paylaşmıştım. Böyle. Şimdi kontrollerimizi yapıyoruz. Askı üzerindeyken, askınız yoksa masanın üzerine, şu aşamadayken. Tabii ben bunu kestikten sonra bir gece, aslında bir gecede değil, araya bayram tatili girmişti. Manken üzerinde salmıştım. Gene de şimdi biz bir öğle arası vereceğiz. Bu öğle arasında gene biraz manken üzerine bu sarkacak. Ne kaldı geriye? Kol ağzının bantları, etek ucu. Etek ucuna da henüz karar vermedim. Overlock makinesinde deneyeceğim. Ya sadece overlockla kıvırarak yapabilirim. İnce bebe overlock ve şeyle. Ya da kıvırıp dikebilirim. Şu an bilmiyorum. Ona da birlikte karar veririz. Şu elbisemde Yaşar oldu. Burada kaldı. Bir iki küçük işlem var. Ondan sonra o da artık anlatımıyla beraber
karşınızda olacak. Evet, videomun sonuna geldim ama elbisemin sonuna gelemedim. Çünkü sadece şurasının bir takması kaldı. Tekrar ediyorum, etek ucunu overlockla dediğim gibi yaptım. Biraz da giydikten sonra kısaltmam gerektiğini düşünüyorum. Şuraya biyesini taktıktan sonra elbisemin bitmiş hali bu. Aslında bu videoyu ben bugün kol takma videosu olarak başladım. Yani kol nasıl takılır videosu olarak başladım. İş beni buralara getirdi. Gene de sizin için paylaşacağım. Üzerimdeki halini de herhalde bu videoya artık ekleyemem ama Instagram'da paylaşmayı düşünüyorum. Biraz daha boyunu belki kısaltabilirim. Bu kadar sevgili hanımlar. Hoşça kalın.